Merhaba Kova burçları ve yükseleni Kova olanlar, kanalıma ve evime hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir ve her şey yolundadır. Bu kez fincanımı sizlerin niyetiyle kapattım. Aralık 2025 kahve falı bakımınızı gerçekleştireceğiz. Fincanınızı yorumlamadan hemen önce tarot destesinden niyetinize kartlar açacağız. Akabinde fincanınızı yorumlayıp melek destesiyle kapanışı yapacağız sevgili kovalar. Hemen sizleri bekletmeden şöyle Aralık 2025 niyetiyle 3 kart seçeceğim destemden. Bakalım ilk olarak hangi mesajlar sizlere gelecek sevgili Kova burçları. Ve evet, ilk kartınız mahkeme kartıyla geliyor. Bir uyanış, bir şeyin açığa çıkması. Değnek ası çok güzel bir başlangıç enerjisini getirir. Ve son olarak Aziz kartı geliyor. Şimdi burada bana ilk hissettirilen şey sevgili Kova burçları, artık içinizden gelen çağrıyı duymazlıktan gelmemeniz gerektiğinden bahsediyor. Bu dışarıdan gelen bir baskı değil, bu içeriden yükselen bir uyanışmış gibi hissettiriyor. Mahkeme kartı burada hesap sormaz, uyandırır. Sana neden böyle yaptın demez sevgili Kova. Artık ne yapacaksın diye sorar. Uzun zamandır içinden bir ses seni dürtüyor. Bir şeylerin değişmesi gerektiğini biliyorsun. Ama harekete geçmek için hep bir zaman daha tanıdın kendine. Mahkeme kartı burada çok net. Artık kendine tanıdığın o zamanın sınır noktasına geldin. Ve bu kart geçmişte aldığın kararların bugün seni bir eşikte bıraktığını gösteriyor. Ve bu eşikte durup geri dönmek yok. Ya olduğun yerde kalırsın ya da yeni bir hayata adım atarsın diyor. Ardından açılan kart değnek ası. Bu kart aslında saf bir enerji. İlk kıvılcım. Henüz plan değil, henüz sonuç değil ama çok güçlü bir istek. İçinde bir heves var Kova. Bunu bastırdın. Şimdi sırası değil dedin. Ama bu kart diyor ki bu istek geçici değil. Değnek ası sana burada şunu söylüyor aslında. Bir kapı açılıyor ama bu kapıdan geçmek için cesaret lazım. Kimse seni itmeyecek. Adımı sen atacaksın. Ve son kartın Aziz kartı. Bu kart aslında yön gösteriyor ama bağırmıyor. Sessizce soruyor. Bu adımı atarken kendinle çelişiyor musun? Aziz kartı değerler kartıdır. Bu yeni başlangıç sana güç verecek mi? Önce bunu düşünmen gerekiyor. Yoksa seni başkalarının beklentilerine mi hapsedecek? Bu kart doğru yolu başkalarından öğrenmektense kendi doğrularına sadık kalmanı ister. Bu üç kart birlikte sizlere şunu söylüyor. Uyanıyorsunuz. İçinizde yeni bir ateş yanıyor. Ama bu ateşi nereye taşıyacağınızı iyi seçmeniz gerekiyor. Bu süreçte yalnız kalabilirsiniz ama yanlış yolda olmazsınız. Ve kartların son mesajı şu: gerçek çağrını duyduysan artık erteleme lüksün yok Kova. Hayır olsun, hayırlara vesile olsun diyelim. Bakalım fincanında da bunlarla alakalı bir mesaj gelecek mi bize? Ama bu ay bir şeylerin açığa çıkacağı, güzel bir başlangıcın olacağı ve burada senin bu başlangıçla alakalı mücadele sarf edeceğini söylüyor açıkçası. Hemen şöyle fincanınıza bakalım. Kova ve yükselen Kova burcu niyetiyle. Niyetin niyetim olsun sevgili Kova. Neyse halin çıksın falında diyorum. Bu aa, yapıştı tabağa fincan. Ne dilediyseniz evet, yani dileklerin duyulduğu bir süreçtesiniz. İçinizde bir konuyla alakalı öyle bir istek var ki sanki hayata sıkı sıkı sarılma nedenlerinizden biri haline gelmiş. Bu dileğin, niyetin her neyse eli kulağında sevgili Kova burcu. Bakalım fincanında neler görüyoruz. Dilersen hemen sen de şöyle bir fincanı incele ve tabii ki ben de senin için göz gezdirip yorumlayacağım sevgili Kova burcu. Bakın bakalım sizler neler görüyorsunuz. Evet, çok dağınık gibi görünen ama çok şey anlatan bir fincan olduğunu düşünüyorum. Sizler de hemen şöyle bir inceleyin, bakın. Burada bir iki rakamı gözüme çarptı.
Tabii ki hepsini detaylı inceleyeceğiz ama önce sizlerin de şöyle bir görmesini istiyorum sevgili kova burçları. Evet. Fincanınız böyleydi sevgili kovalar. Hemen şuradaki 2 rakamınızla bir başlayalım. Şimdi 2 rakamı daha çok bana 2 seçenek arasında kalma gibi bir durum hissettiriyor açıkçası. Bu dönem, bu ay 2 seçenek arasında gidip geliyorsunuz ama bununla alakalı artık netleşmeniz gerektiğinden bahsediyor. Neden 2 seçenek dedim? Çünkü bu 2 ne ters ne düz. Yani böyle yassı bir şekilde çıkmış. Hani şöyle yaptığımda bunun 2 olduğunu hissedebiliyorum. Sizler de şöyle görebilirsiniz. Evet, kafanızı kurcalayan bir konu var ve artık bu ay netleşmeyi bekliyor ve netleşecek de. Aslında bu fincanı elime aldığımda ilk hissettiğim şey bir bekleme fincanı olmadığı, bu ay artık ertelemiyorum diyen bir fincan olarak da görünüyor. Aralık ayı sizler için evet sessiz başlamış olabilir ama içten içe çok şey oluyor sevgili kovalar. Dışarıdan bakıldığında sakin, hatta biraz daha böyle umursamaz gibi görünüyorsunuz ama içinizde ciddi bir hesaplaşma var ve bu hesaplaşma birileriyle değil. Belki de kendi kendinize yaptığınız bir hesaplaşma olarak görünüyor sevgili kovalar. Şuraya baktığımda bakın sırtı dönük bir görüntü gözüme hitap ediyor. Evet, yüzü böyle çok silüet gibi çıkmamış ama burada doğrudan bir vücut formu var. Yani e, bu ay böyle birileri aniden size sırtını dönebilir mesajını da getiriyor ama daha çok sizlerin alacağı bir kararla birilerine sırtınızı döneceğinizi, hani böyle işte aranıza mesafe koyacağınızı söylüyor bu fincanın enerjisi. Zaten şu anda aklınıza gelen biri varsa doğrudan o kişiye hitap ediyordur. Bu kişinin çok da yüzü yok. Yani bu kişi aslında çok af dileyerek söylüyorum, size karşı bir yüzsüzlük yapmış olabilir ve siz de bunları hissederek bu kişi artık sırtınızı dönmeniz gerektiğinin farkına varabileceğiniz bir ay olabilir sevgili kova burçları. Evet, fincanınızda çok fazla yol çıkmış. Yollarınız var. Bu ay böyle ani seyahatler, planlanmadık seyahatleriniz olabilir. Fakat burada gözüme hitap eden şu 2 yol. Yani burada bana dur ve detaylı yorumla diyen bir enerji alanı var sevgili kova burçları. Bakın tam şu kısımdan bahsediyorum. Flu olarak görünüyor. Evet, kamerada daha flu görünüyor ama ben şöyle yakınlaştıkça daha net görüyorum. Bakın sizler de görebilirsiniz. Biri burada, biri de burada ve bu yollardan biri böyle sağa doğru eğimli olarak gidiyor sevgili kova burçları. Bu yollar yan yana duruyorlar ama birleşmiyorlar. Evet. Biri de ayrı bir yöne doğru giriyor. Yollardan biri daha zor, sabır isteyen, emek isteyen, bazen neden ben dedirten bir yol. Ama bu yolun enerjisi sağlam. Çünkü bu yol eğimli de olsa sanki şöyle kalp gibi bir figürle buluşuyor. Evet, buradaki daha düz görünüyor lakin üstü biraz kapalı ve tıkalı bir yol. Burası meşakkatli gibi görünen eğimli ama doğru yol olarak görünüyor. Biraz böyle sınanacağınız bir ay da olabilir sevgili kova burçları ama sabrınızın sonunun selameti olacağı bir ayın içerisindesiniz inşallah. Diğer yolun daha kolay görünmesi, düz görünmesi, daha az direnç olması, geçici bir rahatlama, anlık bir nefes alma gibi. Sonra kapalı ve üstünde de zaten soru işareti gibi bir figür var. Hep aynı soru işaretlerini getirecek olan bir yol olarak görünüyor. Ee, Aslında Aralık ayı burada seni durduruyor ve diyor ki artık bu yollardan birini seç. Evet, bir konuyla alakalı ciddi bir kararsızlığınız var, ciddi bir ikilem enerjisi var ve bu ay netleşmesi şart sevgili kova burçları. Bu ay karar vermemekte bir karar olacak, evet, ama bu kararın bedelini sonra ödemek zorunda kalacaksınız. Burada amacım sizleri korkutmak değil. Aslında burada size en doğru tavsiyeyi vermek. E, Netleşin diyorum. Yani zihninizde sizi ikileme götüren şeyle alakalı netleşirseniz ve hislerinizin sizi götürdüğü yöne doğru giderseniz, çünkü kalple bağdaşan bir yol burası, o zaman doğru yola ulaşacaksınız diyor bu fincanın mesajı.
Ve bu fincanda evet bir kopuş enerjisi var ne yazık ki. Çünkü sırt dönen birileri var. Ee, bir şeyin bitişi var burada. Bu bir insan olabilir, bir ilişki olabilir, bir iş, bir şehir, bir düzen olabilir, zihnindeki bir düşünce olabilir. Artık seni tanımlamayan bir şey bu konu her neyse. Bu bitişe giden konu artık sana hizmet etmiyor. İş, aşk bilemiyorum. Çünkü çok güzel başlangıçların da var maddi manevi. Artık netleşmesi gereken şeyler netleşecek ve bir şeyler hayatında bitecek sevgili Kova bu ay olarak görünüyor. Hemen şurada zaten bir tane A harfiniz çıkmış ama ben bunu e, böyle ters bir A gibi hissediyorum. Hani evet A harfi ama olduğu gibi düz hissettirmiyor. Sanki böyle ters bir A harfi gibi görünüyor bu sevgili Kova burçları. Bu da bana başlamamış ama ters gitmiş bir konunun enerjisinden bahsediyor. Yeniden denemek isteyip içinin rahat etmediği bir alandan bahsediyor. Burada fincan açıkça uyarıyor. Aynı yerden tekrar başlama ve o konuyla alakalı yön değiştir diyor. Hayatında aynı şeylerin yeni versiyonunu denemek çözüm değil. Bu ay tekrar değil, revizyon ayı olacak sevgili kovalar. Üç rakamın çıkmış fincanınızda. Bir değil birkaç tane üç rakam burada gözüme hitap etti aslında. Bir tane fincanınızın dibinde var. Sevgili kova burçları şu kısımda. Buradaki üç rakamının aslında size söylemek istediği şey bir konu bu ay 3 kez önünüze gelecek. Ve siz bu konuyla alakalı 3 kez düşüneceksiniz. Yani 3 kere önünüze gelmesi sizi 3 kere derin düşünceye götürecek. Ee, eğer üçüncü gelmediyse gelmek üzere ayın 23'ünde muhtemelen dejavu yaşıyorcasına bir konu böyle önünüze sürekli gelecek ve ayın 23'ünde bu konuyla alakalı kaçış yok. Yani bu konunun çözülmesi gerekeceği bir durum olarak görünüyor sevgili kovalar. Evet burada da böyle bir kalp figürünüz var. Birçok kalp figürü görüyorum bu fincanda. Bu taraftakinin daha çok böyle üstü gölgeli gibi çıkmış sevgili kovalar. Bu sevginin bitmediği ama umudun azaldığını gösteriyor. Bir şeyler sürüyor ama seni beslemiyor. Geçmişten bir konuşma bu ay olabilir. Bir mesaj, bir arama, bir yüzleşme. Ama bu konuşma ilişkiyi başlatmak değil, bir şeyleri yerine koymak için hayatına geliyor. Yeni enerji daha sakin, daha az iddialı ama daha gerçek ve sana kendin olma alanı tanıyor sevgili Kova burcu. Buraya baktığım zaman sevgili Kova burçları para alanınızda böyle parça parça duran ama toplu bir kısmet. Hani bu beklenen bir şey de olabilir. Yani parça parça yerlerde ama sana toplu bir şekilde gelecek olan bir para durumun var. E, hayır olsun, hayırlara vesile olsun diyelim. Yine aile hayatınızda eski bir konunun tekrardan açılması. Ve burada ilk defa sizlerin bu konuyla alakalı savunmaya geçmeyeceğiniz, hatta açıklama ihtiyacı bile yapmayacağınız bir olay yaşayacağınızdan bahsediyor. Özellikle aileler, kardeşler, akrabalarla da bağlantılı olabilir ama böyle birinci derece böyle hani kan bağınızın çok derin olduğu akrabalar, aile olayları gündeme gelebilir sevgili kovalar. Nazar enerjiniz var. Gözleri biraz üzerinize çekiyorsunuz. Böyle bir şeyleri çevrenizdeki herkese bu ay anlatmamakta fayda var olarak görünüyor. E, bütünüyle ele alacak olursak aslında bu fincan size şunu söylüyor. Aynı anda hem özgür olup hem aynı yerde kalamazsınız. Aralık ayı kapanış ayı ama bu kapanışlar ceza değil. Alan açmak için daha çok bir şeylerin kapandığından bahsediyor. Siz hazır olduğunuzda yollarınız zaten açılıyor sevgili kovalar. Bu ay sizden istenen tek şey kendinizi
yarım bıraktığınız yerlerden çekilmeniz gerektiğidir. Hadi bakalım bir de tabağına bakalım. Tabağın bize hangi mesajları getirecek sevgili Kova burcu? Evet, şöyle biraz açılmasını bekliyoruz. Burada da bir 3 rakamı var ama bu biraz dağılan bir 3. Yani 3 gibi hissettiriyor, evet. Şimdi bu ay biraz trafikte dikkatli olmanız gerektiğinden bahsediyor. Burada motor figürü çıkmış sevgili Kova burcu, fincanın alt kısmına doğru. Hani bu daha çok böyle büyük motorlar değil de daha çok böyle bisiklet tarzı, ne deniyordu onlara, şu an tam ismi aklıma gelmiyor ama hani böyle trafikte sizi şaşırtacak bir şeyler yapabilir. Bu konularla alakalı dikkatli olmanız gerekiyor. Hane içinize gelecek olan çok güzel kısmetiniz var. İri bir balığınız çıkmış sevgili Kova burçları. Bu da haneyi biraz rahatlatacak olarak görünüyor. Resmi bir evrağın, evet, gecikmeli olsa da ay bitmeden sizlere ulaşacağından bahsediyor. Bu tabii ki resmi bir yerden gelecek olan bir Gmail olabilir sevgili Kova burçları, ya da doğrudan resmi beklenen bir evrak olabilir. Hane içinde böyle e, bir düzenleme ile alakalı bir şeyler var. Ya böyle artık işinize yaramayan şeyleri atmaya karar verdiğiniz, hatta bunların içinde çok geçmiş yıllara ait bir şeyler de olabilir. Artık bunun burada durması bana iyi gelmiyor. Bunu evimden çıkarmalıyım dediğim bazı olaylar var. Bu ay evinde derin bir temizliğe doğru gidiyorsun. Ama bu daha çok hani evinin görüntü alanını temizlemek değil de enerji alanını temizlemek için böyle harıl harıl uğraşacağım bir şey olarak görünüyor. Hanede ufak çaplı bir tartışma var ama bu çabuk toparlanabilir bir tartışma olarak görünüyor. Hayır olsun, hayırlara vesile olsun diyelim. Hadi o zaman bir de melek destemize bakalım. Senin için melek kartları hangi mesajları verecek sevgili Kova? Bakalım Aralık 2025 niyetiyle Kova burcu. Melekler neyi bilmeni istiyorlar ya da sana hangi mesajları getirecekler diyoruz. İlk kartın yükselmiş üstadlar, Güneş siniri çakrası ve çekim yasası kartı senin için açılıyor. Şimdi 3 kart yan yana geldiği zaman direkt şunu söylüyor. Şu an hayatında gündemini meşgul eden ne varsa, bu konuyla alakalı yalnız değilsin. Ama herkese de aynı yürümek zorunda değilsin sevgili Kova. Yükselmiş üstadlar kartı şunu net söylüyor. Şu an aldığın kararlar tesadüf değil, içine doğanlar, aklına düşen düşünceler, tekrar eden işaretler. Bunlar senin hayal gücün değil. Bu kart görünmeyen bir koruma alanının içinde olduğundan bahseder. Zorlandığın anlarda bile bir şeylerin seni yanlış yerden çektiğini fark ediyorsan bil ki bu bir yönlendirmedir sevgili Kova burcu. Bu dönem neden böyle oldu diye sormaktan çok beni nereye götürüyor diye bakman gereken bir dönem bence. Bir sonraki kartın Güneş sinir ağı çakrası olarak açıldı. Bu kart özgüven kartıdır ama dışa vurulan bir özgüven değil. İçten gelen bir güç olarak burada bizlere yansıtılıyor. Hayatının sorumluluğunu başkasına bırakmayı bırak der aslında bu kartın mesajı. Suçlamayı, açıklamayı ya da kendini ispatlamayı, artık haklı mıyım değil, kendime sadık mıyım sorusunu sormak önemli. Bu kart duruşunu sağlamlaştırmanı istiyor. Sesini yükseltmeden de güçlü olabileceğini hatırlatıyor ve son olarak açılan kartın çekim yasası olarak geliyor. Evet, bu da bir net bir kapanış kartıdır sevgili Kova burcu. Artık hayatına gelenler iç dünyanla birebir uyumlu olarak gelecek. Maddi manevi hayatına gelen her şey senin iç dünyana hitap eden bir şekilde gelecek. Eğer huzur istiyorsan huzuru seçmen gerekiyor.
Netlik istiyorsan net olman gerekiyor. Eğer değer görmek istiyorsan önce kendini değersiz hissettiren ne varsa onlardan kendini geri çekmen gerekiyor der bu kart. Düşünce, duygu ve sonuç bağlantısı burada var. Evet, bir de seçim bağlantısı var. Artık neden hep böyle oluyor değil, ben neyi besliyorum sorusu var sevgili Kova burcu. Yalnız değilsin, korunuyorsun ama bu yol sen sorumluluk aldıkça açılıyor. Kendine dürüst olduğunda hayat da sana dürüst davranmaya başlıyor sevgili Kova. Ve bu ayın ana mesajı şu: hayat senden mucize değil, bu ay gerçekten netlik bekliyor. Sen net olursan zihnindeki bütün soru işaretlerinin netleşeceği bir ay olacak Aralık 2025. Evet sevgili Kova burçları, bugünlük bizden bu kadardı. Fincanınızın ve kartlarınızın mesajı bunlardı. Videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalımıza hala abone değilseniz abone olmayı, daha çok kişiye görünebilmeniz için videomuzu hype'lamayı ve yükselen burcunuzu dinlemeyi lütfen ihmal etmeyin. Sürçülisan ettiysek affola, kendinize çok iyi bakın, sevgiyle kalın.